Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3-4 yaş çocuk elbisesini dikeceğiz. Böyle şu şekilde benim penye kumaşım var. Bu penye bir kumaş. Şöyle 2 kat. 1 ve 2. Kumaşın genişliği 36 santim. Uzunluğu da 78 santim. Evet, şöyle 4'e katlıyorum. Şu şekilde şöyle kumaşımı ben 4'e katladım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu üst kısmından 2,5 santimden işaretliyorum ve burası 2,5 santim. Buradan da 4 santimden işaretliyorum. Şöyle. Şurası da 4 santim. Şurası 2,5 santim. Şuradan da 4 santim. Şimdi bunu şu şekilde bir oyuntu çizdim. Bakın şu şekilde bir oyuntu çizdim. Ve bu oyunu kesiyorum. Yuvarlak bir oyuntu çizdim. Şimdi bunu kendime doğru şöyle çeviriyorum. Ve bir parçasını şöyle bırakıyorum. Önce buranın ortasını buluyorum. Şu şekilde ortasını buldum. Burası tam ortası. Ve buraya bir iğne takıyorum. Şöyle bir iğne taktım. Ve şimdi bu tarafa doğru pili oluşturacağım. Şöyle küçük küçük piller oluşturacağım kumaştan. Göz kararı yapamıyorsanız 1 santim 2 santim arayla çizip yapabilirsiniz. Şöyle üst üste binecek şekilde pili oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı ölçeceğim. Ölçtüğüm zaman 14 santim gelmesi gerekiyor. Evet. Şurası 14 santim. Yaptığım pili çalışması. Şurası 14 santim. Şimdi bu tarafı da pili yapacağım. Şöyle göstereyim. Yine ortaya doğru katlıyorum. Ben ortayı işaretlemiştim ve ortaya doğru katlıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde pili oluşturdum. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı ölçüyorum. Şu pili yaptığım yeri 24 santim gelmesi gerekiyor. Evet. Arkadaşlar burayı ölçtüm ve burası 25 santim. Şunu da alıyorum. Burası da 24 santim geldi ve şu anda burası 24 santim. Oluşturduğum pili bakın şu şekilde, burası 24 santim. Aynı şekilde ne yapıyorum? Şöyle bunu da ortadan işaretliyorum. Şuraya bir iğne takıyorum. Burası ortası. Ve bunda yaptığım gibi, şunda yaptığım gibi aynı şekilde bunda da pillerini yapıyorum.
Bunun üzerinde iğneliyken şöyle 1 santimden geçtim. Şimdi bunun üzerinden de 1 santimden geçeceğim. Size göstermek için beklettim, bunu yapmadım. Böyle iğneler takılıyken şu şekilde 1 santimden üzerinde normal düz dikişle dikeceğim. Şimdi bunu dikip size hemen getireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da şu şekilde diktim. Ve şimdi üstündeki iğneleri topluyorum. İğne kırılır diye düşünmeyin. Makine iğnesi kendini bu iğnelerin aralarına atlıyor. Yani bir şey olmuyor. Bu şekilde dikebilirsiniz. Daha kolay olur. Şu şekilde eteğim şimdilik bitti. Şöyle 2 kat bir kumaşım var. Gördüğünüz gibi 2 kat. Şimdi 2 kat şeklini ölçüyorum. Yani 2 kattayken ölçüyorum. Şurası 20 santim genişliği. Uzunluğu da 28 santim. Ve şimdi bunu 4'e katlıyorum. Şu şekilde 4'e katladım. Şu tam orta kısmından şuradan 5,5 santimden ölçüyorum. Arkadaşlar şuradan 5,5 santimden ölçeceğim ama bu penyeli bir kumaş olduğu için 5 santimden ölçmem yeterli. Şurası 5 santim ve şuradan da 7 santimden ölçüyorum. Burası 7 santim. Şöyle. Şimdi burayı önce şöyle düz bir şekilde çiziyorum. Bakın. Düz çizdim. Ve şimdi de şu şekilde bir oyuntu veriyorum. Yani kare yaka şeklinde bir şekil verdim. Bir oyuntu verdim. Ve kestim burayı. Şöyle. Şu tarafı kumaş katına gelmişti. Şurayı da alıyorum. Ve şuradan bir yarım santim falan kesiyorum. Şöyle bir yarım santim, 1 santim. Şu şekilde alacağım. Önce yaka kısmını yapacağım. Şimdi böyle 3 santim genişliğinde şöyle kumaş kestim. Bunu şu şekilde bak, şu şekilde dikeceğim. Şöyle yakanın etrafına geçireceğim. Siz göresiniz diye iğneliyorum. İğnelemeye gerek yok aslında. Arkadaşlar bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenip halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bakın. Şimdi bunu şu şekilde dikeceğim. Hemen iğneleri çıkarıyorum. Şu fazlalığı da kesiyorum. Şimdi önce ben şu çıma dikişi yapıp geleyim. Şu şekilde bir çıma dikişi yapacağım. Tam şuradan. Ve bu paylar da bu tarafa doğru yatırılmış olacak. Şimdi yapıp getireyim. Şimdi böyle üstünden bir çıma dikişi geçtim. Aynı şekilde bunu da. Şimdi şu kısmı alıyorum. Şu şekilde yatıracağım. Bakın şöyle. Esnek bir kumaş olduğu için hemen şekil alır. Yani çıtlatmama gerek kalmıyor. Şu şekilde dikeceğim. Şöyle. Aynı şekilde bunu da bakın bunu da diktim. Ve şöyle tersine doğru yatırıp tekrar şu kısmından, şu uç kısmından çıma dikişi yapacağım ve getireceğim. Dediğim şekilde yakamızı diktik. Bakın burası düzü. Şu şekilde göstereyim. Şöyle.
Burası da tersi. Aynı şekilde bunu da diktim. Ve bu tarafta düzü, tersi. Bu tarafta tersi. Şu şekilde. Şimdi bizim eteğimizin, yani ön veya arka fark etmez. Eteğimiz orta kısmı şurasıydı. Şuraya yine tekrar bir iğne takıyorum. Siz de göresiniz diye. Ve bu bedeni de şöyle ne yapıyorum? Ortadan ikiye katlıyorum ve orta kısmını buluyorum. Şurası. Bak şurası. Şu orta kısmını alıyorum. Tam bunun orta kısmına yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Ve şu şekilde bunu buraya yerleştiriyorum. Şöyle. Bu tarafı iğneledim. Şimdi diğer tarafını iğneliyorum. Yani burayı. Şu şekilde iğneledim. Şunu da iğneledim. Şu kısmı dikiyorum. Aynı şekilde burayı da dikiyorum. Şöyle etek kısımlarını birleştirdim. Bu şekilde. Şimdi omuzlarını birleştireceğim. Şöyle omuzlarını birleştirdim. Şimdi yanlarını birleştireceğim. Şu yanlarını şuradan birleştiriyorum. Aynı şekilde şu tarafı da birleştiriyorum. Ve birleştirip getireceğim. Elbisemizin yanlarını diktik. Şimdi önce kollarını dikelim. Sonra etek uçlarını dikeceğiz. Kollarını dikmek için şimdi kol kısımlarına geçirmek için şöyle 5 santim genişliğinde bir kumaş kestim. Bu kumaş da penye bir kumaş ama beyaz bir kumaş. Yani bunun renginden farklı bir kumaş. Bunu da şu şekilde ikiye katlıyorum. Dikerken şöyle bunu elimde çekiştireceğim. Ve şu şekilde çekiştire çekiştire dikeceğim. Şöyle çekiştire çekiştire dikeceğim. Diktikten sonra getirip size göstereceğim. Kol kısmına şu şekilde biyeyi geçirdim. Şimdi düzünden göstereceğim size. Şimdi şöyle genişliği şöyle ölçüyorum. 15 santim genişliğinde ve uzunluk ölçüsünü vermeyeceğim. Çünkü bayağı uzun parçalar. Önce büzeceğim. Büzgüden fazla kalanı keseceğim. Daha sonra makinede şöyle büzgü alacağım. Şu şekilde. Büzgü aldıktan sonra size getireceğim. Şöyle makinede düzgün bir şekilde büzgüleri aldım. Şimdi bu parçayı da eteğimizin alt kısmına geçireceğiz. Çünkü bu eteğin etrafını şu şekilde dikeceğim. Fırfırlı parçayı da eteğimizle birleştirdim. Yani dikiş işlemi bitti. Burayı da şöyle kıvırdım ve diktim. Gördüğünüz gibi etek uçlarını da diktim. Şimdi elbisemiz bitmiş oldu. Şöyle size gösteriyorum. Şöyle ön kısmına fiyonk yaptım şöyle. Bu fiyonku da buraya dikeceğim. Tam şu orta kısmına dikeceğim. Şimdi bu fiyonku yerleştirip getiriyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olasınız yazabilirsiniz.